Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere çıtır çıtır, gevrek, sokak simidi yapacağız. Malzemeler çok az. Pekmezimiz var, un var. En önemlisi kavrulmuş susam. Yarı kavrulmuş da alabilirsiniz, tam kavrulmuş da alabilirsiniz. Tuzumuz, kuru maya, şeker. Şimdi yapımına geçebiliriz. 1,5 su bardağı suyu boş bir kaba bu şekilde ekliyorum. Suyun ılık olmasına dikkat edin. 1 çay bardağı kuru maya. 1 tatlı kaşığı şeker. Bunu bu şekilde karıştırıyoruz az biraz. Unumuzu ekliyoruz. Un üstte, maya, sulu maya altta kaldı. Mayaları uyutma işlemi yapıyoruz. Üzerini unla kapladık. Altta şekerli mayalı su var, ılık su. Ve bunu bu şekilde kenarda bekleteceğiz. Bu mayanın tam ihtiyaç duyduğu şey. Ve kenarda köpürmeleri zaten bir 20 dakika sonra göreceksiniz. Bunu 20 dakika 30 dakika bu şekilde dinlendireceğim. Daha sonra yoğurmaya başlayacağım. Kavrulmuş susamı da geniş bir tepsiye ekledim. Bunu bu şekilde bir kenara alıyorum. 20 dakika dinlendirdim ve görüyorsunuz köpürmeler başlamış, mayalar hareketlendi. Evet, şimdi bunu bu şekilde karıştırabilirim. Önce tuzunu ekliyorum, daha sonra karıştırıyorum. Tuzu önce eklemememin nedeni şeker nasıl mayayı hareketlendiriyorsa tuz da tam tersi mayanın hareketlenmesini durdurur. Onun için sonradan eklemenizde fayda var. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. İyice yoğuruyorum. Hamurumu yoğurdum. İstediğim kıvama geldi. Pürüzsüz bir yüzeyi var. Şimdi ben bunu yarım saat dinlendireceğim. Üzerini streçle kapatacağım. Mümkünse karanlık bir yerde bekletmenizde fayda var. Yarım saat sonra görüşürüz. Evet, hamurumuz mayalandı. Şimdi strecinden çıkarayım. Evet. Şimdi bunu eşit parçalara bölmeye geçebiliriz. Evet, önce bunu biraz uzun uzadıya açıyoruz. Eşit parçalara bölmek için. Bu şekilde eşit parçalara bölüyoruz. Bu şekilde yuvarlak topaklar haline getiriyoruz. Hamurumuzu bu şekilde uzun uzadıya açıyoruz. Yanlara doğru hamuru her tarafına yaymanız gerekecek. Biraz ince açmanız gerekiyor. İnce açmamızın nedeni çünkü bunu çift kat yapacağız. Çift kat yapıp örgü haline getireceğiz. Ondan dolayı çift kat geldiği zaman tam simit boyutuna gelebilmesi için bu şekilde ince ince açıyoruz. Şimdi istediğimiz uzunluğa geldi. Bu şekilde ikiye katlıyoruz. Şu iki ucundan tutuyorum ama diğer ucunu çeviriyorum. Örgü haline geldi. Daha sonra bunu şu şekilde yuvarlayıp şu iki ucunun kısmına şunu getiriyorum ve bastırıyorum. Bura kalınlaştığı için bunu tutacağım ve şuradan bu hale getiriyorum. 1 su bardağı pekmezi bir kaba aktarıyorum. Üzerine 1 bardak su ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar un ekleyip iyice karıştırıyorum. Un eklememizin nedeni pekmezi biraz daha kıvamlı hale getirmek istedim. Pekmez simidin üzerinde durabilsin diye, daha kıtır, daha lezzetli olsun diye. Hamurumuzu ekliyoruz ve bu şekilde her tarafına yediriyoruz. Yedirdikten sonra susam ekleyeceğim. Susamın üzerine ekleyeceğim. Her tarafını iyice buluyorum. Bunu direkt fırın tepsisine alacağım. Fazla susamını alıp bu şekilde fırın tepsisine ekledim. Simitlerimizi bir 15 dakika dinlendireceğiz. 15 dakika kadar dinlendirdim. Çok hafif şiştiler. Üzerlerine hafiften bastırıyorum. Çok fazla değil. Bu daha gevrek olmasını sağlayacak bu şekilde yapmamız. Yoksa böyle
yumuşak bir simit elde etmiş olursunuz. O da istemediğimiz şey. Bizim istediğimiz şey biraz daha gevrek olsun. Evet, fırına vermeye hazır. Normalde simit taş fırında pişiyor. Biz bunu yakalayabilmek için fırında 230 derecede ortalama 15 ila 20 dakika arası pişireceğiz. Evet, fırına simidi eklemeden bu şekilde borcamın içerisine su ekledim ve simidi ondan sonra ekleyeceğim. Evet, simitlerimiz çıtır çıtır mis gibi gözüküyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? Evet, simidimiz oldu. Şöyle göstereyim. Çıtır çıtır olur resmen. Çok güzel gözüküyor. Çayımızı da koyduk. Çay, simit ve eski kaşar. Şimdi gelelim bunun tadımına. Evet. Şu çıtırlığını başta göstereyim size. Sesi duyuyor musunuz? Şöyle içini göstereyim. Çok güzel pişmiş. Evet, bir tadına bakalım şimdi. Yanında da çay. Bir parça da kaşar alayım. Size şunu söyleyeyim. Dışarıda yediğiniz o enfes simitler var ya, emin olun onlarla yarışır. Bence bu tarifi mutlaka deneyin. Gerçekten çok başarılı oldu. Ben beklemiyordum bu kadar güzel olacağını. Hani normalde bu lezzeti taş fırında yakalayabilirsiniz anca. Ama evde de oluyormuş yani. Dayanamayacağım, bir tane daha yiyeceğim. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.